Horovax TV'den herkese merhaba. Bugünkü inceleme köşemizde Tissot'un özel bir modeliyle karşınızdayız. Evet, özel bir koleksiyon aslında. Özel bir koleksiyon. Adını da geçiştirmeye çalışıyorum. Bir türlü söyleyemiyorum. Biraz telefondan yardımcı alacağım sakıncası yoksa. Yok, bence de öyle yapmamız lazım. Modelimizin adı şu sayın takipçilerimiz. Chemin des Tourelles. Evet, Chemin des Tourelles. Ama o aslında Güzel. biraz daha gırtlaktan söylemek gerekiyor. Bundan sonra sen söyle o zaman. Bir dahakine yine telefondan destek alırım ben. Tamam, okey. Aslında vintage karakterini Dresswatch özellikleriyle harmanlayarak karşımıza çıkan müthiş bir fiyat performans saatiyle Kesinlikle. karşı karşıyayız. İstersen biraz genel bir markadan, Tissot'un bugünlere gelişinden bahsedelim. Sonra Tabii. model üzerinde devam ederiz. Tissot aslında bizim ekip olarak çok sevdiğimiz bir saat. Genelde Horovax'ın ilgilendiği profil belki daha yüksek gibi gözükse de bir şekilde mutlaka insanların giriş seviye olarak adlandırdığı ya da giriş orta seviye olarak adlandırdığı, en azından bayide deneyebilecekleri, bileklerine takabilecekleri, bu güzel hobiye giriş için kullanabilecekleri modelleri de ekranlara taşımaya gayret ediyoruz. Bu modeller söz konusu olduğunda tabii ki akla gelen ilk markalardan biri de Tissot. Özellikle fiyat performans konusunda mükemmel saatler üretiyor. Zaten PRX bu konuda bence bir kilometre taşı oldu. Powermatic 80 kalibresiyle. Hakeza kronografı ki geçen haftalarda yer vermiştik kanalımızda. Yine çok başarılıydı. Yine bu videomuzdan önce Telemetre 1938 modelini Doruk'la konuştuk. O da bence çok başarılı bir modeldi. Özellikle 1930'ların kronograf tasarımını modern malzemelerle ve teknolojilerle üretilmiş bir şekilde almak isteyen kullanıcılar için mükemmel biçilmiş kaftan bir modeldi diyebilirim. Tissot tabii çok başarılı bir marka, çok da köklü bir marka. 1853'te kurulmuş bir marka. İsviçre saat sektörünün aslında temel taşlarından biri. Onu da bazı rakamlarla açıklamakta fayda var. Tissot yaklaşık olarak yılda 4 milyondan fazla saat üretiyor. Yani İsviçre saat sektörünün en büyük üreticilerinden biri aynı zamanda. Lokomotif üreticilerinden biri. Biz tabii saat severler olarak onu bahsettiğim işte PRX olsun, Seastar olsun. Bunun dışında yine Gentleman modeli mesela çok fazla beğenilen, talep gören modellerden biri. Bunlarla hatırlıyoruz bu isimlerle ama Tissot bu arada quartz ve giriş seviye ulaşılabilir modellerle de saat severlerin gönlünü fethetmeye devam eden köklü ve ünlü bir isim. Peki bugünkü incelememizde ismini zor söylediğim Evet. Chemin des Tourelles Çok güzel oldu. modelinin hikayesiyle ilgili biraz detay alabilir miyiz? Tissot Lelog kasabasında kurulu bir marka. Hatta bu kasaba için, bu bölge için bir modeli de var. Hatırlarsın kronograf ve 3 kollu olarak. Tissot 1853'te kurulmuş da olsa 1907 senesinde bahsettiğin bu koleksiyona ismini veren caddede 17 numarada bir binaya taşınıyor. Aynı zamanda bu binada Ziyaret etmek isteyenler için. komşuları da yakından tanıdığımız yine Swatch Group isimlerinden Mido. Hemen yanında Vulcain de var. Onlar da bu kendileri için bir dönüm noktası olarak gördükleri adresi ölümsüzleştirmek için onun anısına bir koleksiyon üretmişler. Tasarlamışlar. Hikaye bu. Teknik özelliklerine birazcık girelim saatin istersen. İlk olarak model ailesinin ayırt edici özelliklerinden başlamak istiyorum. Burada geleneksel, klasik bir saatle birlikteyiz. Birkaç tane versiyon var. Bugün tabii genelde konuşacağımız 3 kollu modeller olsa da aynı koleksiyonda kronograf hatta GMT fonksiyonuna sahip olan modeller de bulmak mümkün. Farklı kasa çaplarıyla geliyor. Bizim elimizde bayan modellerinin dışında 39 mm ve 42 mm çapında 2 farklı kasa var. Bunları paslanmaz çelik olarak ya da PVD pembe altın kaplama paslanmaz çelik olarak alabiliyorsunuz. Kadran renkleri değişkenlik gösteriyor. Aynı zamanda çok şık bir metal bilezik veya kaliteli yumuşak deri kayışlarla alma şansımız da var. Benim burada en çok dikkatimi çeken özelliklerden bir tanesi elongated dediğimiz içe doğru uzatılmış ince markörler. Hafif bombeli tasarlanmış kadran ve o kadranın bombesini takip eden yine bombeli tasarlanmış bir safir kristal cam ve dofin dediğimiz hafif ince biraz ortaya doğru çıkıntısı artıp tekrar incelen kollar. Bence klasik traditional dediğimiz geleneksel elbise saatlerinde en çok hoşuma giden detaylar bir araya toplanmış. Saat altı noktasına yerleştirilmiş bir tarih penceresi var. Bence tarih penceresini yerleştirmek için çok güzel bir yer. Sonuç itibariyle benim hoşuma giden bir model ailesi oldu. Geleneksel yönü ağır basan fakat tamamen bir şeyin reproduction'ı, reissue'su, yeniden üretimi olmayan, geleneksel ağırlıklı, modern ve ayakları yere basan şık bir koleksiyon diyebilirim. Şu anda bu saatin içinde yer alan Powermatic 80 kalibresini ele aldığımızda giriş, orta ya da yüksek seviye fark etmeksizin birçok mekanik saat sever tutkununu tatmin edecek teknik özelliklerle karşı karşıyayız. Çok doğru. Özellikle saatteki titreşim sayısının azaltılarak
artırılmış güç rezervi. Yine bulunduğu fiyat kategorisine göre üstün bir zaman tutma Mükemmel kabiliyeti bence. ve dayanıklılığa ulaşmış olması birçok dediğim gibi sadece mekanik saat sever değil. Bu işe yeni gönül veren insanları da cezbedebilecek nitelikte. Özellikle kayış ve bilezikleriyle ilgili çok hoşuma giden detaylar var. Evet, Şu an benim hoşuma gitti. kolumdaki hafif nubuk etkili ve koyu yeşil kahverengi arası bir saatle ben tarz olarak çok beğendim ama şu anda senin de elinde olan bilezikli Evet. modelde çok karakteristik bir bilezikle karşı karşıyayız. Yani Aynen öyle. diğer markaların bir takım modellerinde karşılaşmadığımız bir bakla tasarımı söz konusu. Burada yüksek bir kalitenin ve rahatlığın da söz konusu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla uygun bir bakla ayarına geldiğinde kolunuzda da yüksek bir konforla karşılaşacağınızı garanti edebiliyorum. Kesinlikle aynı şeyi düşünüyorum. Ben genelde klasik dress watch tarzı saatlerde metal bilezik olmasından pek haz etmem. Çünkü saatin o naif ya da kibar, şık, zarif görüntüsünü biraz bozduğunu düşünürüm. Ama buradaki bileziğin tasarımı gerçekten çok hoşuma gitti. Çünkü sık ve küçük baklalı bir bilezik tercih edilmiş. Bu sayede bileğinizde rahatlıkla ayarlayabildiğiniz gibi bilezik bileğinizde çok küçük aralıklarla hareket ettiğinden dolayı gerçekten son derece konforlu, rahat ve saatin genel ağırlığını güzel dengeleyen bir bilezik olmuş. Bu konuda deri kayışın verdiği konforu hatta belki daha fazlasını verebileceğini düşünüyorum. Bunun dışında deri kayış seçenekleri gerçekten çok güzel. Özellikle senin bileğindeki süet ya da nubuk mu diyelim bilemiyorum ama benim çok hoşuma gitti ki son zamanlarda pek çok markadan bu ve benzeri kayışları görüyoruz. Tissot logolu katlanır toka yine hem kayışın uzun dönemde sağlam, sağlıklı kalması için hem de pratik ayar için bence oldukça güzel olmuş. Hem saate biraz eksklusif bir hava kattığını da düşünüyorum katlanır klipslerin. Dolayısıyla ben gayet beğendim. Kendim tercih edecek olsam sanırım yine deri kayışlı olanı tercih ederdim. Ama bilezik de bence hemen deri kayışın arkasından geliyor. Kesinlikle o da tercih edilebilir diye düşünüyorum. 21 milimlik bir boynuz aralığı söz konusu. Dolayısıyla piyasadan deri kayış temin etmek 20 ya da 22'lik modellere göre biraz daha zor olsa da Evet. yine de ben metal bilezikle satın alıp sonrasında istenilirse orijinal ya da diğer üreticilerin deri kayışlarına gitme taraftarıyım. O zaman şöyle diyebiliriz galiba bu saat için sade ve şık ve uzun ömürlü. Özellikle bir Kesinlikle. giriş seviye İsviçre mekanik saati arayan herkesin bence yakın markajına girmeli. Şimdi şöyle bir durum var. Yine vintage ruhundan bahsediyoruz ama yani 60'larda 70'lerde üretilen saatler evet çokça benziyor. Zaten onlardan esinlenerek tasarlandığı aşikar. O saatler de artık eskidi. Performansları çok düştü. Tabii. Günümüzün saatçilik standartlarına göre modernleşmesi, bir takım yeni dokunuşlarla ele alınması gerekiyordu. Dolayısıyla bu ve benzeri modeller aslında yine o tarz tasarımsal beklentilere sahip modern saat severlerin istekleri için zaten üretiliyor. 39 milimlik çapı bu arada biraz daha ben saatin genel karakteriyle uyumlu buldum. %100 katılıyorum. Sen de aynı fikirdesindir. Aynen öyle. Peki değiştirmek istediğin bir şeyler var mı? Değiştirmek istediğim aslında pek bir şey yok. 39 mm gerçekten güzel bir kasa çapı olmuş. Özellikle deri kayışlı olan versiyonu çok beğendim. Şu an elimde pembe altın kaplamalı olan var. Yani arka kapakta da cam bir bölüm yer alıyor, için gösteren. Bu konuyu seninle her zaman konuşuruz. Ortalama saat kullanıcısının bu detayı ne kadar sevdiğinden bahsetmen gibi bir durum var. Ben hani çok dekoratif manada göze gözükür pek de bir detay içermediği için açıkçası bu kalibreyi görüp görmeme arasında çok bir fark olacağını düşünmüyorum kendi adıma. Kapalı bir kapak olsaydı, onun üzerinde bir logo olsaydı diyeceğim. Yani herhangi bir şey atfedilmiş bir saat olmadığı için muhtemelen bir logo da olmayacaktı. Dolayısıyla kendi adıma saatle ilgili herhangi değiştirmek istediğim bir şey yok. Aynı zamanda koleksiyonla ilgili tekrar hatırlatmak isterim. Koleksiyonda kadın modelleri de yer alıyor. Bunun yanı sıra kronograf ve GMT olan versiyonları da var. Biz bugün 39 ve 42 mm olan 3 kollu yani sadece zamanı ve tarihi gösteren modellerin bilezikli ve deri kayışlarına yöneldik. Dolayısıyla aslında yeni genç bir koleksiyon olmasına rağmen ruhu biraz retro ama seçenekleri son derece geniş. Bir kez daha altını çizmek istediğim konulardan biri de gerçekten fiyat performans konusunda mükemmel bir oran sunuyor. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Her zaman takılabilecek, tek saat olarak takılabilecek ya da mekanik saatçilik dünyasına giriş yapmak için gerçekten sizi bu hobinizde belli bir yere gelseniz dahi yaptığınız alışverişten dolayı üzmeyecek, asla modası geçmeyecek bir model almak istiyorsanız bence elimizdeki saatler arasından bir tanesini gönül rahatlığıyla seçebilirsiniz. Gerçekten çok hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Bana daha fazla söyleyecek bir şey bırakmadığın için teşekkür ediyorum. O zaman Chamon de Tourelle videomuzun sonuna geldik. Evet. Bir sonraki inceleme videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.